Merhaba sevgili dostlar. Herkese mutlu bir gün diliyorum. Gazetelerden derlemiş olduğum manşetleri beraber paylaşacağız. Buyurun seyre gidelim. Ayrımcılığın fotoğrafı işte böyle olur. İktidar parti devlet eleştirisini yapılınca kızıyor. Ancak Tarım Bakanlığı'nın Gaziantep'teki programına sadece AKP'li milletvekilleri ve Cumhur İttifakı bileşenleri çağrıldı. Kentin Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ve diğer muhalefet milletvekilleri yok sayılmış oldu. Şöyle fotoğrafa bakınca işte AKP'li Şahin Bey Belediye Başkanı, AKP'li Gaziantep milletvekili, AKP Grup Başkan Vekili, AKP Mardin milletvekili, AKP Gaziantep İl Başkanı, AKP'li Gaziantep Belediye Başkanı, AKP'li Tarım Bakanı ve yeniden Refah Partili Oğuzeli Belediye Başkanı. Jandarma komutanı var. Farklı olarak. İmam Hatipli öğrenciye ulaşım ve yemek ücretsiz. Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor. Ya bu anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı aslında. Yani son günlerde televizyonlarda görüyoruz. Okullarda temizlik yapılamazken, yani Milli Eğitim Bakanlığı okulları temizletemezken, pislik içerisindeyken belediyeler, kentin belediyeleri muhalefette diye buna da engel oluyorlar. Ancak aynı durum İmam Hatip okullarında söz konusu değil. Şöyle ilan asmışlar işte sevgili öğrenciler, Karaburun İmam Hatip, Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokulu sizleri bekliyor. Ücretsiz ve kolay ulaşım. Artı yemek, öğle yemeği, ücretsiz öğle yemeği. Peki bu yapılabiliyor da İmam Hatip ortaokulu ve liselerinde bu yapılabiliyor da neden diğer okullarda aynı şey söz konusu değil? Bu bir ayrımcılık oluyor yani. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir davranış oluyor. Yani görev kötüye kullanmak gibi bir şey. Merkez de ihalesini böyle yaparsa. Sayıştay raporları aslında Sayıştay artık geçmişte olduğu gibi yaptırım gücü olan bir kurum değil. Sadece gördüğü eksiklikleri söylüyor. Eski Türkiye diye sürekli eleştirilen Türkiye'de Sayıştay bir usulsüzlük bulduğu zaman bu yargıya giderdi. Şu anda sadece işte şurada bir olumsuzluk var, böyle de bir yasaya aykırı bir uygulama var diyor. Sadece onu söyleyip geçiyor. Her sene işte dinliyoruz. Bu Sayıştay raporları da artık sayfa adet olarak küçüldükçe de küçüldü. 86 ihale yapmış Merkez Bankası. Bunlardan 70 tanesi istisna kapsamında yapılmış. Bu istisna nedir? Gecikmesinde sıkıntı olan, işte acele yapılması gereken, yani devletin bu şekilde mal alması gerektiği zaman bu istisna yöntemi kullanılıyor. Bu istisna da ne zaman kullanılması gerekecek? Olağanüstü hal kapsamında işte savaş, afet gibi bir durum söz konusuysa o zaman bu istisna yöntemi kullanılması gerekiyor. Ancak Merkez Bankası yapmış olduğu 86 ihalenin 70'ini istisna kapsamında yapmış. Ne diyelim ki? S-400'e karşılık F-35. Yunan basının iddiasına göre bu öneriyi Pentagon yetkilileri sundu. Bildiğiniz gibi ülkemiz Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almıştı. Biz bir NATO ülkesi olduğumuz için Amerika buna şiddetle karşı çıktı ve bizi F-35 projesinden, bizim de içerisinde olduğumuz F-35 projesinden çıkarmış oldu. ABD'nin Türkiye'ye Rus S-400 hava savunma sistemlerini incelik üstünde kendi kontrolüne vermesi karşılığında F-35 uçaklarını verebileceğini söyledi. Evet, bu tür haberleri de bizim dış basından duyuyor olmamız da ayrıca düşündürücü. Tutuklanan damat jet hızıyla tahliye edildi. AKP'li Galip Ensarioğlu'nun bağımsız yargımız üzmedi. Milletvekili var hapiste. Bir sürü gezi tutuklusu var. Sudan sebeplerle yıllardır içeride duruyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar yok sayılmış oldu. Galip Ensarioğlu'nun damadı Mutlu Akbulut 30 milyon liralık kripto para dolandırıcılığından tutuklandı ve aynı gün serbest bırakıldı. İyi mi? Bir sıradan vatandaş olsa bu şekilde aynı gün serbest bırakılma şansı olur muydu, olmaz mıydı? Takdirlerinize bırakın. Adaletsiz mülakat. Evet, yıllardır söylene gelmiş bir olay var. Seçim öncesinde işte bu mülakatın kaldırılacağı sözü verilmişti AKP'li Cumhurbaşkanı tarafından. Ancak seçimi kazandıktan sonra bu unutulmuş oldu. Atama bekleyen on binlerce öğretmen adayının takıldığı sınavda derin şüphe var. Mülakatı kim kazanıyor? Sen, ben, bizim oğlan. Sürekli. Zaten bir kamu kurumuna gittiğiniz zaman da bu mülakat seçiciliğini şöyle kapıda çalışanların üzerine bir göz gezdirseniz anlamak mümkün. En azından ben öyle değerlendiriyorum. Anıtkabir'e gitmeyen Diyanet Başkanı
Suudi Arabistan gününe gitti. Evet, geçtiğimiz günlerde tüm kuvvet komutanlarıyla birlikte Suudi Arabistan gününe gitti. Devlet erkanı. Bakanlık garibanın yardım parasıyla ders kitabı almış. Cemaat ve tabi bütçeyi cemaat ve tarikatlara dağıtınca milli eğitimdeki skandalı vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı. Bu işe Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan 8,8 milyar lira ayrılmış. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'nun bütçesinden milli eğitime para aktarılmış. Milli eğitim nereye aktarıyor parayı? İşte Marif Vakfı diye bir vakıf var. Artık ne iş yapıyorsa yaklaşık 5 milyar lira gibi bir rakamın bu vakfa aktarıldığı söyleniyor. Düşündürücü. Bir canı kaldı. Onu da alın da bitsin. Emekliler hükümetten zam beklerken işte hükümetin ortaya koymuş olduğu orta vadeli planda emekli olup da tekrar çalışanlardan daha önce kesilmiş olan genel sağlık sigortası primi tekrar kesilmesi planlanıyor. Tekrar mı emekli edeceksiniz yani? İkinci kez emekli edeceksiniz, tamam, kesinti olsun. Yani ikinci emekli maaşı bağlanacaksa. Hem emekli diyor, çalışan emekli, yani bu emekli niye çalışmak zorunda ki? Emekliye insanca yaşayarak maaş verin önce. CHP'li başkan pislik içindeki okulları temizlemek istedi ama AKP'nin atadığı müdür engelledi. İzmir'den bir örnek verilmiş. Burca Belediye Başkanı Burca ilçesindeki okulları temizlemek istemiş. Burca İlçe Milli Eğitim Müdürü kabul etmemiş. Son günlerde bu Ankara'da da bu tür olayların yaşandığını görüyoruz. Yani temizleyemiyorsunuz. Belediye de bir devlet kurumu, yani kentin belediyesi kentin okulunu temizlemek istemiş. Bunu bir siyasi rant şekline sokmak istemek kabul edilemez bir şey. Öğrencilerin pislik içerisinde eğitim görmesine göz yumuluyor ancak belediye CHP'lidir diye buna izin verilmiyor. Okullar herhangi bir partinin şahsi malı değildir. Okul da devlet kurumu, belediye de devlet kurumu. Millete ait hepsi. Devlet değil, terör örgütü. İsrail Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdü. Bu gelişme gerilimi daha da arttıracak. İşte haberlerde İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal etmeyi planladığı, hatta kara harekatının başladığı belirtiliyor. İsrail Nasrallah'ın bulunduğu yere 80 füzeyle 80 ton patlayıcı attığını açıkladı. Bir gün süreyle sessizlik olduktan sonra Nasrallah'ın öldüğü doğrulanmış oldu. Diyanet'in kasasına havadan 115,5 milyon lira. 2024 bütçesi 91,8 milyar lira olan kuruma para yağıyor. Bu para nereden gelmiş? İşte hacı adayları başvuruyu yaptığında her hacı adayından 750 lira para kesiliyormuş. Tabii insanlar bunun aldığı para olarak, belki ben ayrıntısını bilemiyorum. Ancak toplam talep edilen paranın üzerine herhalde bu eklenmiş oluyor. Geçtiğimiz yılda işte Diyanet'le hac ibadetini yerine getirmeyenlerin Diyanet'in Arap polisine ihbar ettiği şeklinde haberler duymuştuk. Dünya beşli çeteye esir olmamalı. Evet, dünyadan önce içeriye baksak nasıl olur diyorum ben de. Genç subaylarımızın hedef alınması endişe verici. Gerçekten endişe verici. Subayların Atatürk'ün askeri izlemesinden neden rahatsız olmuyor? Atatürk'ten rahatsız olunduğu için sanıyorum. Yani subay niye, asker niye kılıç çeker? Askerin kılıç çekmesinden niye rahatsız olunuyor? Askerin kılıç çekmesi dosta güven, düşmana tereddüt verir. Yani bunun için kılıç çekmek. Yunanistan botu yine kıyılarımızda. Geçtiğimiz günlerde göçmen kaçakçıların kovalama iddiasıyla işte 20 Eylül'de Bodrum sahilinden, arkasından da Datça sahilinde Yunan botu görüldü. Üstüne üstlük Datça'da karaya çıktı. Sahile bile çıktı yani. Durum buyken iktidar sahil güvenlik bütçesinden 251 milyon kesmiş. İtibardan değil, güvenlikten tasarruf yapılmış. İşte eğitimden, çocukların, okulların temizliğinden tasarruf yapılmış. Memurların okuldaki çay makinesi bile söz konusu edilmişti, hatırlarsanız. İtibardan tasarruf olmaz. Erdoğan'ın fotoğraflarında yer aldığı dijital ekranlı kamyonet konvoyu New York'ta dolaştırıldı. Bu gezinin yaklaşık 4-5 milyon lira arası bir bedeli olduğu söyleniyor. İşte İmamoğlu'nun Roma gezisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Paris gezisi çok boyalı basın tarafından dile getirilmişti. Ancak bu gezinin maliyeti, çünkü büyük bir ekiple gitmiş oluyor. Orada kullanılacak olan makam araçları askeri kargo uçağıyla götürülüyor. İşte bu sefer kaç uçakla gidildi bilmiyoruz. Yaklaşık 5 milyon lira gibi bir paraya mal olduğu söyleniyor bu gezinin. Kılıçlı yemin incelemesinde teğmenlerin ifadesi alındı. Ne olacak? Eğer ki bu genç subaylar mesleğe başlarken bu şekilde ihraç gibi bir şey yaşarlarsa, bir ülkeyi yöneten iktidar kendi askeriyle uğraşır mı? Kendi askerinle uğraşırsan
birileri gelir karaya çıkar. Önce sınırları koruyun. Milletin maaşını arttıracaklarına taksidi arttırıyorlar. Yani yapılandırmadan borçluya kazık çıktı. Kart ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler eğer borçlarını yapılandırmak isterlerse, örneğin 100 bin lira borcu olan bir kişi ben borcumu yapılandırmak istiyorum diye bankaya başvurursa 100 bin lira için örneğin 60 ay vadeli seçmiş olsa yaklaşık 267 bin lira gibi bir bedel ödeyecek. Yani çektiği paranın neredeyse 3 katına yakın bir para. Siyasi yasak AKP'yi böldü. İmamoğlu'nun ahmak davası söz konusu biliyorsunuz istinafta. Aslında bu konuda başka bir mahkeme kararı da var. Muhalefetten olunca bu lafı söyleyen kişi ceza veriliyor. Ancak söz konusu iktidar mensubu olunca ceza almıyor. İmamoğlu'na verilmiş olan bu ceza kesinlikle hukuki değil. Çünkü ahmak demek suç değil. Yargıtay kararlarına göre. Tüm takıları geri verin, o kişiyi görevden alın. Evet, geçtiğimiz günlerde dillere destan bir düğün olmuştu. Millet takı yarışına girdi. Yaklaşık 2 saat boyunca takı yapılmıştı. Takının alt sınırı da 250 bin lira olduğu söyleniyor. 250 ila 350 bin lira arasında tomar tomar kutulara paralar atıldı. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın denetlemekle yükümlü olduğu bankaları ve finans kuruluşlarını düğününe davet etti. İşte eyvah dedi o bankalarda, banka müdürleri de şimdi biz ne yapacağız, ne takalım diye. İşte bir toplantı bile yapıldığı söyleniyor. Artık bir rakam belirlemişler. İşte alt sınır 250 bin lira, üst sınır 350 bin lira. Tomar tomar paraları kutulara attılar. Şimdi bu ne kadar etik bir durum takdirlerinize bırakıyorum. Bu dava Türkiye'nin başını belaya sokacak. Bildiğiniz gibi New York Belediye Başkanı Adams rüşvet skandalında bazı Türk iş insanlar ve bürokratlarının adı geçiyor. İşte Türk Hava Yolları'nda ucuza veya bedava uçuş yaptığı söyleniyor. Türk Hava Yolları dünya çapında uçuş yapan profesyonel bir şirket, ülkemizin gururu. Bu şekilde gündeme gelmiş olması, yani Türk Hava Yolları'nın bu şekilde gündeme gelmiş olması gerçekten çok üzücü. İnşallah söylendiği gibi değildir diyoruz. Mahkeme sonucunda New York Belediye Başkanı suçlu bulunup hüküm giyse de bizim ülkede bir şey olmayacağı kesin. Yasak olmasına rağmen Suriyelilere Türkiye'den arazi ve konut satışı yapılmış. Bu zaten sığ bir şey değil. 5 yılda 3,5 milyon metrekare toprak onlara gitti. Vatan satılıyor yani. 1927'de çıkarılan 1062 sayılı yasayla Suriyelilere taşınmaz satışı yasaklandı. Ancak bu yasa yok sayılarak tapu müdürlüklerinde tapu devri yapılıyor. Evet, bu manşetimizle birlikte bugünkü turumuzu tamamlamış olduk. Beni buraya kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, altına yorum yazmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.